Merhaba kaptanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Wolfsbris oyununda yapılan yenilik kapsamında yeni gelen Sovyet Kruzör serisi için çok kısa bir inceleme yaparak gameplay videosunu paylaşacağım. Bilindiği üzere Sovyet kruzörleri teknoloji ağacında tek sıraydı ve bu sıranın 10. seviyesi Moskova kruzörüydü. Gelen yenilikle beraber Moskova kruzörü premium 10. seviye olurken 8 seviyeden itibaren eski Sovyet kruzör serisi ikiye ayrıldı. Bu videoda size anlatacağım gemi 8 seviyeden itibaren başlayan Tarin kruzörüdür. Ağır kruzör olan Tarin için size 3 adet taktik vereceğim. Bu sayede Riga'ya geçmek için gereken 240K DP'yi çok kısa sürede tamamlayarak Riga kruzörünü almanız daha kolay olacaktır. Komutan yeteneklerinin seçimine baktığımızda donanımlarının seçimine baktığımızda ikmallerinin seçimine baktığımızda elit bonusunun seçimine baktığımızda sahip olduğu fonksiyonlara bakarsak hassas nişanlama fonksiyonu ile oyundaki en kıvrak İngiliz'in vuruplerine bile etkili atış yapma imkanınız olacaktır. Hava soğuma fonksiyonunu kullansanız bile uçaklara karşı Amerikan ya da İngiliz gemilerine kadar etkili olmadığını belirtmek isterim. Yaptığım yaklaşık 60 savaş tecrübesine göre bu kruzörün savaş sınıflandırması olarak uzak mesafe destek kruzörü olduğunu söyleyebilirim. Taktiklere geçmeden önce çok kısa olarak incelersek Tarin kruzörünü, ana toplarının mermi dolum süresi 12,5 saniyedir. Oyundaki tüm 8 seviye kruzörü arasında en yavaş dolum süresine sahip olanıdır. 32,5 knot hızı yeterli olmasına rağmen manevra kabiliyeti oldukça zayıftır. Bu sebeple Tarin kruzörünü hafif zırhlı olarak düşünmenizi ve rakip gemilere yaklaşmadan oynamanızı size tavsiye ediyorum. Detaylı incelemeyi Petropavlovsk kruzörü ile anlatacağım sizlere. Değerli kaptanlar, taktiklere başlayalım. Birinci taktik olarak HE ve AP mermi kullanımları farklıdır. Tüm muhrip ve kruzörlere karşı AP mermi kullanın. Böylece büyük kalibre ana toplarınızla onları daha kısa sürede batırabileceksiniz. Sönmeyen yangın durumu oluşma ihtimali varsa kruzörlere karşı atışlarınızla HE mermiye dönebilirsiniz. Sekizinci seviye zırhlara karşı AP mermi kullanmanızı tavsiye ederken size 9. seviye zırhlara karşı HE mermi kullanmanız size avantaj sağlayacaktır. Alman ve Japon zırhlarının yangın koruması düşük olduğu için
seviyesi ne olursa olsun HE mermi kullanabilirsiniz. Dokuz seviye zırhlara karşı AP mermi kullanmanız durumunda çoğu merminin etkisiz kaldığını acı bir şekilde tecrübe edersiniz. İkinci taktik olarak torpidolarınızı sadece savunma maksadıyla üzerinize doğru yaklaşan gemiler için kullanın. Eğer ağır kruzerlerle oynama tecrübeniz çok değilse, zırhlıya sol taraftan 5 adet atayım, dönerek sağ taraftan 5 adet atayım diye düşünmeniz durumunda torpido menzili sadece 6 kilometre olduğu için iki tür zırhlı atışı ile batarsınız. Üçüncü taktik olarak doğru şekilde konumlanma yapmanız gerekmektedir. Tarim kruzörü diğer ülkelerin kruzörlerine göre oldukça büyüktür. Zırhlar tarafından çok uzak mesafelerden bile etkili hasar alabilmekte ve çok kısa sürede batabilmektedir. Alman ya da Japon kruzerlere kadar atik ve çevik olmaması sebebiyle vurkaç tarzı gerilla harbi yapmanız mümkün olmamaktadır. Bu sebepler doğrultusunda ekibinizdeki zırhları kalkan gibi kullanarak stabil oyun tarzı ile uzak mesafeden etkili atışlar yapmanız gerekmektedir. Düşman zırhların baş tarafa doğru konumlanmanız durumunda kış topları körde kalacağı için avantaj sağlayabilirsiniz. Düşman gemilerinin konumlarına göre ufak dümen değişiklikleriyle açınızı ufaltmanız daha az hasar almanızı sağlayacaktır. Son olarak size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Oyunda HE ile AP mermilerin uçuş şehirleri çok farklıdır. HE mermiler AP mermilere göre çok daha hafif olduğu için nişangahınızı düşman gemisi üzerinde daha aşağıdaki noktalara koymanız isabetli atış yapmanız için çok önemlidir. Haydi savaşalım.
kaptanlar, videomu izlediğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur sizler için. Yorumlarınızda istediğiniz gemileri yazarsanız istekleriniz doğrultusunda sizlere yardımcı olacak şekilde yeni videoları paylaşacağım. 4 yıldır bu oyunu oynayan, 40.000 savaşa yaklaşan tecrübemle sizlere yardımcı olmak tek gayemdir. Bu kanal Tiyan Navy filosunun resmi kanalıdır. Para ve kar amacıyla kurulmamıştır. Tiyan Navy filosunu 24 Temmuz 2018 tarihinde 4 Türk arkadaşımla beraber kurarken Türklerden oluşan bir filoyduk. Şimdi ise dünyanın her yerinden kaptanları bünyesinde bulunduran uluslararası bir filoyuz. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.